Bu lezzetli %100 diyabetik lahanalı lazanya tabağının tümünde sadece 5 gram net karbonhidrat var. Son derece sağlıklı, besleyici ve kan şekerinizi oynatmayan bir lazanya. Merak etmeyin, yapılması da çok kolay. Peki neden klasik lazanya yerine biz bu lazanyayı pişirmeyi tercih ettik? Gelin isterseniz her ikisini de net karbonhidrat ve diyabete etkisi üzerinden karşılaştıralım. Ekranda da gördüğünüz gibi bizim diyabetik lahanalı lazanya tabağımızın tümünün net karbonhidratı, yani vücudumuzda şekere dönüşen kısmı sadece 5 gram. Oysa klasik lazanyada bu değer 6 kat daha fazla, yani 30 gram. Klasik lazanyanın glisemik yükü, yani kan şekerinizi yükseltme hızı, bizim lazanyamızın yaklaşık 14 katı. Sonuç olarak diyabet hastaları için klasik lazanya yemek kan şekerini hızla yükseltir ve insülin direncini de artıran bir etki yaratır. Bizim lazanyamız ise diyabet için en uygun hale getirildi ve İtalyan arkadaşlarımız bize alınmasın ama orijinalinden bile daha lezzetli olduğunu iddia ediyoruz. Bu tarifi sadece diyabet hastaları ve prediyabetliler için değil, ketojenik beslenen, kilo vermek isteyen, sağlıklı ve glutensiz beslenmek isteyen herkese tavsiye ediyoruz. Hadi başlayalım. Bir adet orta boy lahanayı ortasından 2 parçaya bölüyoruz. Kök kısmını keserek çıkarıyoruz. Sonra her yarım parçayı da 3'e bölüyoruz. Toplam 6 parça olacak. Yaprakların kalın damarlarını bir bıçakla mutlaka inceltin. Ocaktaki tencerenin altını açalım ve 2-2,5 litre civarında kaynar su dökelim. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekliyoruz. Lahana yapraklarını kaynar suyun içine bırakıyor ve pişirmeye başlıyoruz. Tencerenin kapağını kapatalım. 35 dakika kadar yumuşayana dek pişirelim. Süre bittiğinde bir çatal yardımı ile yumuşadıklarını kontrol ediyoruz. İşlem bittiğinde lahana yapraklarını kenara alıp suyunu süzdürün. 3 diş sarımsağı ezelim veya ince dilimler haline getirelim. Bir adet dolmalık yeşil biberi ayıklayarak ince şeritler halinde doğruyoruz. Bir avuç ayıklanmış maydanozu ince ince kıyıyoruz ve kenara alıyoruz. ...150 gram taze kaşar peynirini rendemizin kalın kısmı ile rendeliyoruz. Ocağa tavayı yerleştirerek altını açalım. Isınmış tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. 800 gram orta yağlı dana kıymamızı tavamıza alıyoruz. Siz burada isterseniz tavuk kıyması veya diğer etlerin kıymalarını da kullanabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla kıymayı kavurmaya başlıyoruz. Kıymanın suyunu salması ve sonra da bu suyun buharlaşması gerekiyor. Ezilmiş 3 diş sarımsağı ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şerit halindeki biberleri de ekliyoruz ve spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Gelelim baharatlarımıza. 1 çay kaşığı kuru nane ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı kekik. 1,5 çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyor ve salçanın çiğ kokusu kaybolana kadar karıştırıyoruz. Ocağın altını kapatalım ve ince kıyılmış maydanozu ilave ederek biraz daha karıştıralım. Lazanyamızın kıyma harcı artık hazır.
Bu arada fırınımızı alt üst ayarda 180 derece sıcaklığa getirerek çalıştırıyoruz. Ocağa bir sos tenceresi yerleştiriyor ve ısıtmaya başlıyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. Ama siz isterseniz bu tarifte ayçiçek yağı veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Isınan yağın içine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Yarım yemek kaşığı biber salçası da ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Salçanın çiğ kokusu kaybolana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Yarım bardak su ilave ederek karışımı kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Artık sosumuz hazır. Ocağın altını kapatıyoruz. Fırın kabımızın içini yağlıyoruz. Lahana parçalarını 2 kat olacak şekilde fırın kabımızın tabanına yerleştiriyoruz. Hazırladığımız kıyma harcının yarısını lahanaların üzerine dağıtarak ekliyoruz. Üzerine lahana parçalarını 2 kat olacak şekilde yerleştiriyoruz. Kıyma karışımının kalan yarısı ile lahana katmanının üzerine örtüyoruz. Üzerine tekrar lahana parçalarını 2 kat olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bir bıçak yardımıyla 30 kadar delik açıyoruz. Salçalı sosumuzu lazanyanın üzerine döküyoruz ve tüm yüzeye eşit ölçüde dağıtıyoruz. Lazanyamızı önceden ısıtılmış fırının orta rafına yerleştiriyoruz. Artık pişirme işlemimiz başlıyor. Yaklaşık 70 dakika sonra üst yüzey tam kızarmış olacak. Kabımızı fırından çıkarıyoruz. Şimdi 150 gram taze kaşar peyniri rendesini lazanyanın üstüne düzenli olarak serpiştiriyoruz. Sonrasında tekrar fırına girecek. Fakat bu sefer ayarı üstten pişirme olarak değiştiriyoruz. Sıcaklığımız aynı, 180 derece ve süremiz yaklaşık 15 dakika olacak. Bu sürenin sonunda peynir katmanı eriyecek ve kızaracak. Pişmiş lazanyamızı fırından çıkarıyoruz. Lazanyayı 8 adet eşit parçaya ayırıyoruz. Her bir parça yaklaşık 210 gram civarında olacak. Bu güzel ve lezzetli lazanyadan 210 gramlık bir porsiyonu tabağımıza alıyoruz. Artık bu lezzetli, sağlıklı ve %100 diyabetik lazanyayı yiyebiliriz. Afiyet olsun. Diyabet Aşçıları kanalımızda sizlere %100 diyabetik tarifler sunacağız. Ve her tarif ile ilgili değerleri de sizinle paylaşacağız. Ne yediğini bilmek her zaman iyidir. Sizlere lezzetten ödün vermeden sağlıklı ve diyabetik beslenmenin birçok yolunu göstermeye devam edeceğiz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız ve desteğiniz bizim için çok değerli. Bir sonraki tarifimizde buluşana kadar hoşça kalın ve sağlıklı kalın.